Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Elimizde İskitler, Bozkır'ın Altın Mirası başlıklı bir metin var. Bu kaynak İskitleri tarihteki ilk Türk boyu olarak tanımlıyor. Oldukça iddialı bir giriş değil mi? Evet, merhaba. Gerçekten de iddialı bir başlangıç yapıyor Metin. İskitleri Türk tarihi ve Bozkır kültürü için bir tür başlangıç noktası, bir milat gibi sunuyor. Amacımız da bu metinden yola çıkarak İskitlerin öne çıkan liderlerini, getirdikleri yenilikleri ve kültürel izlerini sizin için biraz deşmek. Tabii, neden bu kadar önemli olduklarına ve metnin özellikle neleri vurguladığına bakalım isterseniz. Aslında sadece bir topluluk değil, bir medeniyet kurucusu gibi gösteriyor sanki metin onları. Kesinlikle. Şimdi liderlik konusuna bir bakalım. Metine göre ilk ve en büyük hükümdar Alper Tunga sadece büyük demiyor, yani adeta bir ata figür gibi konumlandırılmış. Evet, Alper Tunga ismi çok baskın metinde. Onu ilk ve en büyük diye tanımlaması, sanki sonraki tüm Türk liderlerine bir örnek, bir prototip gibi sunuyor. Bir de Tomris Hatun var, cesur bir kadın lider ve onun Amazon savaşçıları. Bu da ilginç bir detay bence. Çok ilginç, Tomris Hatun ve Amazonlar vurgusu, metnin İskit toplumunda kadının rolüne dikkat çekme çabası gibi duruyor. Yani kadının sadece evde oturan değil, yönetimde, savaşta aktif olduğunu göstermek istemiş olabilir. Bu o dönem için bayağı sıra dışı. Doğru. Peki bu liderlerin yaşadığı coğrafyada hayatı değiştiren yenilikler. Kaynak atın evcilleştirilmesi ve özellikle üzengiyi İskitlere bağlıyor. Metinde Bozkır'da hızla ilerledikleri, üzenginin güç kattığı atına gibi ifadeler geçiyor. Bu ne demek tam olarak? Sadece hız mı? Hızdan çok daha fazlası aslında. At zaten müthiş bir avantajı, o ayrı. Geniş bozkırlarda hareket serbestliği sağlıyor. Ama üzengi, işte o tam bir devrim. Düşünün, atın üzerinde çok daha sağlam duruyorsunuz. Denge artıyor. Bu ne demek? Savaşta üstünlük, ok atmak, mızrak kullanmak falan daha kolaylaşmıştır herhalde. Kesinlikle. Hem savaşta hem avda müthiş bir avantaj. Okunuzu daha isabetli, mızrağınızı daha güçlü kullanırsınız. Yani metin, bu teknolojinin İskitlerin askeri gücünü ve göçebe yaşam tarzını nasıl perçinlediğini anlatıyor. Bozkır hakimiyetinin anahtarı olmuş diyebiliriz. Anladım. Teknoloji ve askeri güç tamam ama bir de işin sanat ve kültür boyutu var. Metin onlara kuyumcular diyor, altın işçiliğindeki ustalıklarından dolayı. Evet, kuyumcular lakabı önemli. Sadece altın işlediklerini değil, yani bu işte ne kadar ileri gittiklerini gösteriyor. Bir ustalık nişanesi gibi. Başka neler var? Balballar diyor, bir de hayvan uslubu. Bunlar ne ifade ediyor metne göre? Sanatları aslında yaşamlarının bir aynası gibi. O hayvan uslubu dediğimiz şey sadece süs değil. Genelde yırtıcı hayvanların mücadelesi, o dinamik sahneler, bu belki de metnin dediği gibi bozkırın sertliğini, güç mücadelesini, doğayla iç içe yaşamı anlatıyor. Ya balballar mezar taşı gibi mi? Evet, anıt mezar taşı gibi. Ölen savaşçıların anısını yaşatmak, onlara saygı göstermek için dikilen taşlar bir tür hafıza taşı yani. Metnin sanat ve zaferle adını söyledi ya da Türk'ün ilk izini tarihe kazdı gibi ifadeleri var ya, işte bu kültürel unsurların sadece estetik olmadığını, aynı zamanda bir kimlik, bir bellek oluşturma aracı olduğunu vurguluyor bence. Türk tarihinin başlangıcı olarak koyuyor. Alper Tunga, Tomris Hatun gibi liderler, at, üzengi gibi yenilikler ve altın işçiliği, balballar, hayvan üslubu gibi kültürel zenginlikler. Ana fikir, tarihteki ilk Türk izi onlara ait. Aynen öyle özetleyebiliriz. Fakat burada üzerinde de düşünmek lazım belki. Metin İskitleri bu kadar kesin bir dille ilk, Türk boyu olarak tanımlıyor ya ve miraslarını da işte bu saydığımız belirli başarılara bağlıyor. Tarih yazımı genelde böyledir. Kökenleri belirli figürlere, olaylara bağlarız. Sizin için de şöyle bir soruyla bitirelim o zaman. Bir topluluğun başlangıcını böyle net çizgilerle, belirli başarılarla tanımlamak, zamanla o topluluğun kendi kimlik algısını, kolektif hafızasını nasıl şekillendiriyor olabilir? Bu tür anlatıların gücü nereden geliyor sizce? Üzerine düşünmeye değer bir konu bence.